Kastamonu unundan yeni çıktı fırından. Teşekkür ederiz. Şöyle çok güzel gözlemeler. Bunlar Ilıca köyüne damga vurmuş eski evler. Dışlarına falan hep böyle özenerek yapmışlar. Yaralı yavru sincapla gezmeye devam ediyoruz. Oturmaktan çok sıkıldı. Nerede fotoğraf ve video çektiririm diye düşünmenize bile gerek yok. Her şeyi düşünmüşler. Geçtiğimiz yıl en çok fotoğraf paylaşımı yapılan noktalardan ikincisi diye buraya böyle numara bırakmışlar. Arkadaşlar ki manzara buradan harbiden çok güzel, baksanıza. Çok iyi. Yeni bir bölümden Kastamonu Horma Kanyonu'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Geçen bölüm izleyen arkadaşlar bilir. Kastamonu merkez gezimizi sıcak demeyelim, aşırı sıcaklardan dolayı kısa kesip serin yerlere kaçalım demiştik. Bu yüzden Horma Kanyonu'na geldik. Burası çok serin, çok güzel. Şöyle Horma Kanyonu önünde geniş bir otopark var. Arkada piknik alanları, mangal alanları, hatır sayılır derecede çeşme ve teraslar var. Yürüyüş parkurunun başlangıcında. Aşağıda restoranlar var. Yarın zaten burayı gezeceğiz. Ama biz videoya buradan başlayıp bir akşam yemeği yiyelim. Sonrasında biraz dinlenelim istedik. Şimdiden iyi seyirler. Hemen büyük otopark böyle burada arkadaşlar. Bir sürü karavan da var bizle beraber konaklayan. Özellikle şurada 2-3 tane yurt dışından gelen insanlar var. Burada böyle kamelyalar var. Hem mangal yapabileceğiniz hem böyle oturup ailenizle kahvaltı vesaire yapabileceğiniz alternatif alanlar var. Ayrıyeten böyle 3-4 tane de su dolumu vesaire yapabileceğiniz, bulaşık yıkayabileceğiniz aktif çalışan çeşme var böyle birkaç tane. Buraya Pınarbaşı'ndan dolmuş da geliyor bu şekilde. Onlarla da yürüyüşe gelebilirsiniz. Pınarbaşı'ndan Horma Kanyonu'na dolmuşlar kişi başı 50 TL'ye geliyormuş arkadaşlar. Şimdi amcaya sordum, dolmuş şoförüne. Onun da bilgisini buradan verelim. Yarın yürüyüş için çıktığımızda giriş ücretleri vesaire ve platform hakkında da bilgi veririz. Şimdi hemen yemeğimizi ocağa koyuyoruz. Şöyle saç tava aldık yanımıza. Bunu her şeyde kullanabiliyoruz arkadaşlar. İçerisine yağ ekleyelim. Böyle dışını güzelce mühürleyeceğiz. Elif Ahsen gün boyu hiç uyumadı desem yeridir. Şu an onu uyutmaya çalışıyorum ama onu uyuturken sanırım ben uyuyacağım bir gidişle. Kafasının bebeği. Burada bayağı bir turist yoğunluğu artmış arkadaşlar. Akşam saat 8'e geliyor. Hala taksilerle insanlar geliyor. Ya restoranda yemek yemeye geliyorlar ya da kanyonda gece yürümesi yapmak istiyorlar. Bilmiyorum hani nedir ne değildir. Ya ama bu havada da güzel olabilir. Hava güzel. Yeni serinlik çıktı. 1 saat falan sürüyor zaten kanyon. Yani çocuklarla hadi 1,5 saat olsun. Belki yürüyelim dönelim diyorlardır. Diğer tarafta taksi var çünkü. Kanyonun diğer ucunda, köyün içinde. Oradan belki Pınarbaşı'na geçiyorlardır. Tekrar otel falan kiralamışlardır bilmiyorum ama çok fazla insan var. Yani önceki geldiğimizde 3-4 yıl önce şu an insan kalmamış olması lazımdı burada.
Gel. Kızım. Başını alıp gitme. Eloş. Kaçma gel. Hadi gel. Geliyor geliyor. Gel. Gel böyle böyle. Gel. Gel gel. 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 Hayır. Hayır. Yemeğimizi hazırladık. Sonrasında şöyle güzel bir Sinop'tan almıştık. Sinop pazarından eski bölümleri izleyenler hatırlar. Şöyle bir tencere bir mısır koyduk. Birkaç karavan daha geldi bu arada. Şöyle arkamda görebilirsiniz. Diğer tarafta da var. Burada da var böyle karavanlar. Sanırım bu gece herkes burada kalacak. Araçüstü çadırla gelenler vesaire de var. Yarın sabah Horma Kanyonu'na yürüyeceğiz kahvaltı yaptıktan sonra. Şimdi yemeğimize geçelim. Akşam menümüz bu şekilde. Tavuk yahni, pirinç pilavı, çoban salata. Akşam oldu. Yemeğimizi yedik. Çok güzel bir gün batımı var. Tahmin ettiğim gibi karavanlar burada kalacak. Şöyle herkes kuruldu. Burada araçüstü çadırla il dışından gelen insanlar da var böyle gördüğünüz gibi. Biz de hemen dışarıya masa sandalyemizi kurduk. Mısırımız pişti. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar kamp alanında bayağı bir insan var şu an. Büyük ihtimal birazdan gidecek ama karavanla kalacak olan çok kişi var. Böyle 5-6 kişiyiz. Araç sayısı saat 12'ye doğru geliyor şu an. Saat 10.30. Ben edit yapıyorum hala. Tokat'ı editliyorum. Yukarıdan kurt sesleri, kurt ulumaları duyulmaya başladı. Biz de hafiften içeriye geçip uyusak artık iyi olacak. Ben asla doğaya kafa tutan bir insan değilim. Duyuyorsunuz sesleri. Yanımızda kurtlar oluyor. Şöyle korkacak bir şey yok. Aradan çakal da olabilir. Sıkıntı yok. Burası zaten çok yabani hayata müsait bir yer. Yanımızda zaten korkuluklu demirler ve aralardan su akıyor. Hani öyle bir hayvan oradan düz betondan aşağıya inip 3 metre yaklaşık bu tarafa tekrardan tırmanıp buraya gelemez kolay kolay ki etrafı buranın komple suyla çevrili. Hani korkacak bir şey yok. İşin biraz espri kısmındayım. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru geldik. Biz de birazdan dinlenmeye geçeceğiz. Yarın sabah dediğim gibi gezimize başlayacağız. Burayı çok sevdik. Yarın akşam da büyük ihtimal burada kalıp sonraki gün Vallaha Kanyonu'na ve Azdavay Cam Teras'a aynı gün gitmeyi, oralara da gezmeyi düşünüyoruz. Hani bura konaklama olarak gayet iyi. Ücretsiz oluşu da çok güzel. Hani herhangi bir ücret almıyorlar. En azından biz geldiğimizde öyleydi. Bilmiyorum yarın ne alemde olur. Sadece yürüyüş parkuru ücretli diyebiliyorum. Eğer bir ücret ödemesi yaparsak onu da yarın bildiririm size. Araçüstü çadır ve normal yer çadırıyla da sanırım gelip buraya kurulabilirsiniz. İnsanlar araçüstü çadırla da şu an gayet güzel konaklıyor. Arkada çadır açanlar var. Böyle. Normal çadır kampı da yapılabilir birkaç çadırla beraber gelirseniz. Tek olma ihtimaline düşünerek gelirseniz dediğim gibi daha iyi olur. Hafta sonu kalabalıktır eminim ama şu an hafta içi olduğu için aşırı kalabalık değil. Evet dostlar, şimdi sabah oldu, uyandık. Elif Ahsen'le bir tur merasimimizi yerine getirdik. Evet kızım, gel hadi. Hemen kahvaltı yapıp yavaş yavaş böyle sakin bir şekilde Horma Kanyonu gezimize geçeceğiz. Kanyon 3 kilometre yaklaşık parkur. Sonunda Ilıca Şelalesi'ne ulaşıyorsunuz. Şelalenin bulunduğu köyden de taksiyle tekrardan buraya, yani başlama noktasına dönüyorsunuz.
Yanımıza soğuk bir şeyler alıp böyle dinlene dinlene yavaş bir şekilde bu kanyonu geçmeyi düşünüyoruz inşallah. Gelirseniz 3 kilometre olduğunu ve sonundan taksiyle tekrar dönüldüğünü, taksiyle dönmeyince hemen hemen birçok kısmında tırmanarak geri döndüğünüzü ve toplam 6 kilometre yürüdüğünüzü unutmayın. 3 gidiş 3 geliş. Şimdi hemen kahvaltıyı yapalım. Gezimize başlayalım. Yani Elif Ahsen diyor ki kanalımıza abone olarak, videomuzu beğenerek ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Tamam kızım, olacaklar. Annem şu an Abone olacaklar, tamam, sakin ol. Şuradan inmeyi öğrenemedi bakın şimdi. Buraya geliyor. Şurada bir 30 santim yaklaşık bir yükselti var. Beni buradan indirin diyor. Hadi dön de in. Hadi gel. Yapabilirsin. Gel. Gel kızım. Ver elini. Elini ver kızım. Heh. Evet. Ya senin boyun artık orayı kurtarıyor. İniyorsun spa. Allah'ım. Maşallah kızım. Dün Kastamonu'dan, Tabakoğlu'ndan sucuk almıştık. Sucuk efsane gözüküyor. Bir de lezzetine bakacağız tabii. Hemen içerisine tereyağını koyduk. Patates kızartıyoruz ocakta. İşi bittikten sonra hemen bunu güzel bir sucuklu yumurta yapacağız. Yanına yine aynı yerden göbe almıştık. Hala yumuşacık. Burada patatesimiz kızarıyor. Yanında da çayımız. İnsanlar yavaştan gelmeye başladı. Bu arada çadırla kalanlar da var arkadaşlar. Karşıda görüyorsunuz çadırları topluyorlar. Gece 6-7 araçtık toplam, bir de çadır vardı. Burada kendi yaptığımız çilek reçeli. Burada dün Kastamonu merkezden aldığımız sucuk. Burada Kastamonu'dan Tokat'tan aldığımız kuşburnu ve alıç marmelatları. Resmen Türkiye'nin güzel yerlerinden güzel ürünlerle güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Hadi başlayalım. Sonrasında gezimize devam edeceğiz. Bu da Kastamonu'ya özgü göbüler arkadaşlar, böyle yumuşak yumuşak pamuk gibi. İyi kızım. Ve gezimize başlıyoruz arkadaşlar. Karavan içerisi çok ısınıyor kapattığımda. Şöyle güneş gören bir yere koydum. Eco Mod'a aldım. Eco Mod'da hemen hemen güneş panelinden ürettiği elektriği kullanıyor. Akümüz full olduğu için biz zaten bir 3-4 saatlik yavaş bir yürüyüş yapacağız. Geldiğimizde akümüz olduğu yerde durmuş. İçerisi de ısınmamış olacak diye ümit ediyorum inşallah. Yine biz kahvaltıyı yapana kadar insanlar geldi şöyle. Otopark dolu. Hemen yürüyüşe geçelim. Horma Kanyonu yürüyüş yolu giriş ücretlerini hemen otoparkın girişine koymuşlar arkadaşlar. Öğrenci 30, tam 60 TL. Burada çok güzel restoranlar, cami ve mescit var, lavabolar var. Hemen parkın yan tarafında böyle. Dün bahsettiğim hayvan sesleri duyuyoruz ama korkmuyoruz dediğim olay bu. Hayvan sesleri hemen şuradan yanımızdan geliyordu. Elimde de Elif Ahsen'in terlikleri. Gördüğünüz gibi yaklaşık 3 metre artı üzerinde korkuluk demirler var. Gelseler bile hani buradan kolay kolay aşağı inip tekrar gelseler bile şuradan geri yukarıya çıkamayabilirler. Bu dere bu şekilde böyle etrafımızı sarıp otoparkı sarıp gidiyor. Bu yüzden korkmadık. Karşıda mescit var. Bayan ve erkek bölümü var. Hemen önünde güzel bir şadırvanı var şöyle. Karşıda da çadır kampı kurabiliyordunuz en son. Şu an ne halimde bilmiyorum. Ağaçların arasında koyu gölgenin içerisinde. Güzel bir şadırvan. Burada da böyle kafeler ve restoranlar var. Ve Horma Kanyonu girişi burası arkadaşlar. Şu yukarıda bir gözetleme kulesi var. Orayı da çekeceğim sizin için drone'la. Dediğim gibi öğrenci 30, tam 60 TL. Şimdi kanyon başlangıç noktasındayım. Giriş ücretimizi ödedik. Fişi kaybetmiyoruz. Aşağıda Ilıca Şelalesi'nde de giriş ücreti alınıyor. Bu fişle aynı şekilde oraya da giriş yapılabiliyormuş. Hemen kanyon başlangıcı 3000 metre kaldı. Hadi başlayalım.
Fişleri kaybetmiyoruz. Burası ilkbahar aylarında su daha da coşuyor arkadaşlar. Şu taşları kapatıyor. Şu an yaz ayı olduğu için biraz su azalmış. Minibüs ücretleri aşağıda 50 TL, taksi 300 TL'ymiş bu arada. Onu da sorduk girişte. Bilginiz olsun. Yine aklınıza takılan bir şey olursa böyle, bizim söylemeyi unuttuğumuz, sizin aklınıza takılan başka bir şey olursa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin. Cevaplayalım. Dilimiz döndüğünce aklımıza gelen her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Burası ilkbahar ve sonbahar aylarında mükemmel. Hatta kışın kar yağdığında da mükemmel. Etraf bembeyaz oluyor. Sadece bu ahşap yollar açık oluyor. Mükemmel bir manzara oluyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında şiddetle tavsiye ediyoruz burayı. İçeriye cam şişeyle girişler de yasakmış bu arada. Girişte bir sürü uyarı yapılıyor zaten burayla ilgili. Hani başınıza bir iş geldiğinde ne yapacağından tutun, İçeriye neyle girip giremeyeceğiniz dahil bir sürü uyarı yapılıyor. Bence kulak ardı etmeyin arkadaşlar. Cam şişe burada yasak. Sebebi hem yangınlar için hem delici kesici alet, biliyorsunuz, kırıldığı an. Şöyle zaten yürüyüş platformu boyunca bu şekilde uyarılar yapılıyor. Patenle, scooterla, çakmakla, sigarayla ve çöple burada kesinlikle iletişim kurmayın diyor. Yollar çok güzel ama. Su yemyeşil, etraf yemyeşil, mükemmel. Buraların kolay kolay böyle düşme ihtimali yok. Hepsi metallerle böyle kayalara vidalanmış. Şimdi size ileride yok artık diyeceğiniz manzaraları da çekeceğim. Bakın böyle hepsi kayalara perçinlenmiş. Birazdan düştüğünüzde kurtulamayacağınız yerlerden de geçeceğiz. Bildiğiniz altları böyle uçurum, boş. Şu anda da mesela yerde, havada yürüyoruz ama aşağısı uçurum. Birazdan çok daha tehlikelilerini göstereceğim size. Yükseklik korkusu olanların falan gelirken kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor böyle yerlere. Panik atak geçirebilirler. Burada kanyonla ilgili bilgiler arkadaşlar. Yaklaşma mesafesi 1000 metre. Kuş uçumu kanyon uzunluğu 2100 metre. Kanyon geçiş süresi 6 saat. Tabi bu sanırım içerisinden bahsediyor. Hani yürüyerek değil. Taban genişliği 1-3 metre arası. Ortalama duvar açısı 85 derece. Duvar yüksekliği en fazla 230 metre. Yani kanyonun yanındaki yamaçların en yüksek olduğu yer 230 metre. Net kanyon içi kod farkı 110 metre. İpli iniş sayısı 15 adet. En yüksek iniş 10 metre. Harici haberleşme, birkaç noktada düşük güçlü telefon sinyali vardır. Kanyon içerisi şöyle iki kayacın arası. Şöyle göstereyim. Böyle iki tane yarığın arasından ilerliyorsunuz. Birazdan net göstereceğim. Ama içerisinde birkaç yerde zayıf sinyalli telefon çekiyormuş. Başınıza bir iş geldiğinde haberleşmek için. Onun da bilgisini girişte vermişler. Sallanır bir köprüden geçiyoruz. Nerede fotoğraf ve video çektiririm diye düşünmenize bile gerek yok. Her şeyi düşünmüşler. Geçtiğimiz yıl en çok fotoğraf paylaşımı yapılan noktalardan ikincisi diye buraya böyle numara bırakmışlar. Arkadaşlar ki manzara buradan harbiden çok güzel. Baksanıza. Çok iyi. Sizi de fazla sıkmamak adına buradan sonra şöyle güzel bir slow müzik koyup videoya güzel bir jenerik yapıp şöyle sizi fazla sıkmadan güzel gördüğüm noktalardan videolar alıp onları size yayınlayacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanyonun sonuna kadar konuşarak sizi sıkmak istemiyorum.
Suyun kışın ve ilkbahar aylarında nereye kadar yükseldiğini şöyle şurada biriken ve ileride daha yüksek noktada biriken odun parçalarından ve daha ileride daha yüksekte biriken odun parçalarından görebilirsiniz. Kayalar komple kapanıyor sanırım kışın. Giderken mola verdik. Elif Ahsen sabah düştü. Nazara geliyor çocuğum. Şöyle dudağının kenarını hafiften soydu. Patlattı yani, direkt soymak da değil de. Nazara geliyor sanırım. Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Tamam kızım, afiyet olsun. Şeftali saati. Karavanla gezmenin belki de en güzel yanı bu arkadaşlar. Hiçbir yere acele etmiyorsunuz. Zaten kalacak bir eviniz olduğu için biz bugünümüzü Horma Kanyonu'na ayırdık. Böyle dura dura, konaklaya konaklaya gidiyoruz. Şu an yaklaşık 1 kilometre ilerledik. Hemen hemen. Hemen bir mola verdik. Böyle güzel cepler yapmışlar. Banklar koymuşlar kenarlara. Bu taraftan. Şöyle bu tarafta da var. İstediğiniz gibi konaklayıp sonrasında şöyle şuradaki yoldan devam edebiliyorsunuz. Kızım yesene anneciğim. Biraz meyve saati yaptıktan sonra hem Elif Ahsen'i doyurduk acıkmasın diye. Sonra yola devam edeceğiz. Şimdi suyun nasıl şakasının olmadığını gösteriyorum. Ne kadar az değil mi? Ağacın bedenini bıraktığı yeri görüyor musunuz? Ya da buraya doldurduğu ağaçları. Ya da karşı köşeye bıraktığı ağaçları. Suya bakın ne kadar yükseliyormuş normalde. Merdivene, yani yürüme yolunun altına kadar ahşap bırakmış. Su buralara kadar çıkıyormuş kış aylarında ya da ilkbahar aylarında. Özellikle kış aylarında ve bahar aylarında burada yosunlar oluyor yerlerde. Şu an sadece ahşap aralarında kalmış ama kaygan oluyor bayağı bir yer. O yüzden de uyarı bırakmışlar, kaygan zemin diye.
Parkurun yaklaşık 1500 kilometresine geldik. Dinlene dinlene devam ediyoruz. Giderken baktığınız manzara farklı. Şöyle hemen bir müsait bir alana geçip geriye baktığınızda manzara bambaşka. Giderken farklı bir manzara, dönünce farklı bir manzara. Bu arada 1750 kilometre kalmış. Elif Ahsen otur otur sıkıldı. Dedi ki ben artık ayağa kaldırın bir, ben oturmak istemiyorum. Çocuk da haklı, ne yapalım, hemen aldık kucağımıza. Şöyle sıkıca tutarak etrafı, manzaraları gösteriyoruz. Çok meraklı bu arada. Maşallah kızıma. Ve geçmiş olsun tabii ki. Şöyle yüzündeki yarıkları görebilirsiniz. Ah Elif Ahsen'im ah. Hiç duracağın yok kızım. Gel diyor annesine. Gel. Evet. Yaralı yavru sincapla gezmeye devam ediyoruz. Oturmaktan çok sıkıldı. Yaralı bir kaza atlattık kahvaltıdan önce. Elindeki Mihale uçtu. Mihale yüzünü çizdi. Yani dur kızım demeye kalmadı. Acıdı mı kızım? Böyle böyle alışacaksın. Yerim seni. Aklını. Hadi anneye bak bakayım. Evet. Şimdi sinir olduğumuz bir nokta, kesinlikle duyarlılık kasmıyorum ama yani bu her yer pet şişesi. Gerçekten. Kovası vardı yani her yer. Ya kovayı var. Onu geçtim ya. Şunun ağırlığı nedir Allah rızası için? Buraya kadar taşımış, içmişsin. Neden buraya atıyorsun? Sinirlenmeme gelde değil. Ben Karadeniz'de Mençuna yaylası, Mençuna şelalesi videosunda şeyde mahalle çeşmesinde, alın işte burada da mesela bak kaç yıl olmuş atılalı, hala orada birinin gelip temizlemesini bekliyor. Mençuna şelalesi videosunda balık temizledim. Videoda temizlediğim kısımları almadım ama tabii ki onları orada öyle bırakacak insanlar değiliz. Hani kimsenin demesine gerek yok. Bir sürü yorum aldık. İşte yok o balığın pislikleri ne oldu, o balığın pislikleri ne oldu. Kardeşim tüm Türkiye duyarlı da bu çöpleri biz mi atıyoruz? Yani bir ailecek böyle 2,5 kişi mi duyarsızız? Onu anlamadım. Yani evet, o pet şişelerin hepsini ben attım kardeşim. Evet, haklısın. Yani bu yorum yapan insanlar mı acaba çevreci, onu merak ediyorum. Tabii ki biz o çöpleri orada bırakmıyoruz. Gittiğimiz kamp alanlarında doğa sever insanlar olarak. Keşke bizim gibi gittikleri yerde çöp toplasalar, onu bir kenara bıraktım. Keşke bizim kadar özen gösterse bazı insanlar. Bu konuda gerçekten sinirleniyorum. Lütfen yorum yaparken biraz daha üsturuplu, biraz daha mantıklı yorumlar yapın. Görmediğiniz şeyler hakkında yorum yapmayın. Şelaleye 1 kilometre kaldı arkadaşlar. Evet. Biz gittiğimiz her yerden aralıksız çöp topluyoruz arkadaşlar. Yanımızda hep çöp poşeti var. Zaten etrafa atmıyoruz çöplerimizi. Onun haricinde bir de gittiğimiz yerden topluyoruz ama bunun reklamını da yapmıyoruz. Çünkü bu ödül ya da madalya verilecek, zaten olması gereken bir şey. Dediğim gibi bu konuda biraz daha üsturuplu yorumlar yazarsanız seviniriz. Elif Ahsen'le en zorlandığımız tur buydu arkadaşlar. Batı Karadeniz turu. Geçen yıl çok rahattı. Çünkü bebekti. Karnını doyurup bıraktığımız yerde uyuyordu. Ama şimdi artık yani onu tutacak bir kişi lazım karavanda ayrıyeten. Diğer kişi de karavanın işlerini halletmesi lazım. O hale geldik yani. Yoruyor bizi. Bu arada hemen aşağıyı göstereyim. Çok güzel manzaralar var. Şöyle geriyi göstereyim. Çok güzel her yer. Efsane. Şimdi bu yolun en sıkıntılı, en tehlikeli bölümüne doğru ilerliyoruz. Birazdan göstereceğim. Burası en tehlikeli yeri. Böyle eğilerek falan geçiyorsunuz altından.
Onun harici gayet herkesin yürüyebileceği bir platform arkadaşlar. Sadece şöyle göstereyim, şu an dediğim gibi yağmur olmadığı için ahşaplar kuru, kaymıyor fazla. Ama kış aylarında ve ilkbahar aylarında yerlerde yosun olduğu için çok kaygan oluyor buralar. Şöyle en sıkıntılı bölüm burası. Bayağı kaygan. Hoppa, burada emekleyerek geçeceğiz. Çünkü bayağı alçak. Şöyle göstereyim sana. Bayağı tehlikeli bir bölüm. Yaz, yani kış ayı olmasına gerek yok. Ahşapların üstünde vernik olduğu için onlar da kaygan hale gelmiş ısıdan dolayı. Buradan bu şekilde geçiyoruz böyle. Emekleyerek ve eğilerek. Tek sıkıntılı kısım burası. Dur kızım, geçtik. Sonrasında normale dönüyor ama şöyle aşağıya bakabilirsiniz. Aşağısı bayağı eğimli. Geçilen kısım da, o zor kısım da burası. Aşağıda böyle çok güzel bir göl var. Düşerseniz bir ihtimal yaşama şansınız var. Şöyle az önce şu uçurumdan indiniz. Yaşlılar inmekte gerçekten zorlanıyor ve haksız da değiller. Bakın orada yine eğilerek geçiyor insanlar. Çocukla falan gelirken biraz dikkat etmek lazım. Düştüğün an direkt aşağıdasın. Son 750 metre kaldı. En sıkıntılı kısım burasıydı dediğim gibi. Şimdi aşağıya Ilıca Şelalesi'ne doğru iniyoruz. Sona doğru böyle manzaralar güzelleşiyor. Son 250 metre kaldı. İşte aslında Ilıca Şelalesi de hemen bu 250 metrenin sonunda. Buralara kesinlikle işte gençken gelinmeli arkadaşlar. Gençken gezilmeli, gençken gelinmeli. Her şey vaktinde güzel. Yaşınız ilerlediğinde, bir de mevsim de çok önemli dediğim gibi. Hani kış ayında geldiğinizde buradan bu kadar zevk almayabilirsiniz. Hatta bildiğiniz macera parkuruna dönüşüyor kış aylarında. Aklınızda bulunsun. Burası için en güzel ay Mayıs, Haziran, Temmuz. Bir de sonbahar. Eylül, Ekim, Kasım'ın başına kadar. Ilıca Şelalesi'nin üst tarafındayız. Hemen şöyle. Yol bitiyor burada. Aşağısı Ilıca Şelalesi bu şekilde. Yol hemen şu karşıda bitiyor. Yolun sonunda böyle güzel bir teras gibi açık bir yer var. Buradan manzarayı izleyebilirsiniz. İnişte de böyle bol bol merdiven iniyorsunuz. Yol bitti diye tam sevinirken. Bayağı bir merdiven var iniş. Yürüyüş yolunun sonuna geldik. Hemen aşağıda şelale var ama önce bir köye gidip, Ilıca köyüne gidip bir şeyler yiyip içip biraz serinleyip öyle gelelim dedik. Çok fazla insan var. Herkes burayı ziyarete gelmiş. Ne yapıyorsun Elfa sen? Ne yapıyorsun? Hı? Kanyondan çıktık. Şöyle köye geldik. Ilıca köyü. Yaklaşık 250-300 metre kadar uzaklığı. Sanırsınız burada fön makinesi çalışıyor. O kadar bir sıcak. Üzerimdeki tişört bana yapıştı. Kanyondayken havanın tadını çıkartın. Özellikle yaz ayında Horma Kanyonu'na geliyorsanız. Yanıyor burası. Şöyle Ilıca Şelalesi'nden, Horma Kanyonu'ndan gelince
Gözlemeciler var böyle. Teyzem gelin dedi. Köylü mantı evi, etli ekmek, gözleme çeşitleri. Şöyle buraya girdik, buz gibi esiyor. Güzel bir ceviz ağacının altı. Koyu gölge böyle mis gibi. Burada gözleme, limonata, şöyle peynirli, otlu, patatesli. Fiyatlar bu şekilde. Türk kahvesi 80, çay 25 lira. Ortalama gözlemeler de 150-200 arası. Şimdi siparişleri verdik. Bir tane kıyma kaşar, bir tane de yöresel otlu gözleme. Gözlemeler geldi. Şöyle 2 tane de limonata alacağız. Bardağı 50 TL'ymiş. Buyurun abi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şöyle 2 tane daha alayım. Birin Elif Ahsen'e, birin annesine. Gözlemeler geldi. Kastamonu unundan yeni çıktı fırından. Teşekkür ederiz. Şöyle çok güzel gözlemeler. Bu şekilde geliyor. Biri kıymalı kaşar, bir tanesi yöresel otlu. Hemen tatlarına bakalım. Limonata eşliğinde. Hayır anne. Al bunu. Sen tabağınla oyna bakayım Elif Ahsen hadi. Onu nereye koysak? Aynen. Arabasına mı koysak? Neyi? Elif Aslan. Yok. Orada oynasın o. Sıcak sıcak arkadaşlar şöyle. Kıymalıya bakıyorum önce. Güzel. İçeride gözlemeler böyle yapılıyor arkadaşlar. Çok güzel. Teyzem yöresel kıyafetini de giymiş. Hamurları açıyor böyle. Sacda pişiriliyor. Organik bir şekilde. Kolay gelsin. Hemen böyle gözleme kafenin yanından yukarıya çıktığımızda çok güzel ahşap evler var. Bunlar Ilıca köyüne damga vurmuş eski evler. Dışlarına falan hep böyle özenerek yapmışlar. Kışın yaşayan kimse yok ama yazları var diyor teyze. Şöyle perdeleri falan takılı. Oturma minderleri falan hep yerli yerinde. Mis gibi ahşap evler. Çok güzel. Arkadaşlar gözleme eviyle ilgili olarak bir kıyma kaşar, bir de kaşarlı otlu peynir söyledik. Peynirli otlu gözleme. 2 limonat, 2 su. Toplam 550 TL. Limonata 50 lira. Sular 15. Gözlemenin bir tanesi 200, bir tanesi de 270 civarıydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Toplam 550 lira. Fiyatlar fena değil. Otluyu çok beğenmedim. Kıyma kaşar güzeldi. Şimdi tekrardan şelaleye gidiyoruz. Biliyorsunuz mola vermek için az önce Ilıca köyüne gelmiştik. Biraz dinlendikten sonra şelaleye gidip biraz orada vakit geçireceğiz. Ne diyorsun kızım? Hı? Gözlemecideki abi sağ olsun. Bebek arabasını bize bırakın. Git gel zor olur dedi. Allah razı olsun, oraya bıraktık. Daha hızlı gidiyoruz artık. Yani yollar çok kötü. Gördüğünüz gibi giderken de söylemiştim. Burada şelale ile ilgili bilgi veriliyor. Hemen girişte Küre Dağları Milli Parkı diye. Okuyabilirsiniz geldiğinizde. Neden bacabilirsin? Neden? Hava inanılmaz sıcak. Sağ olun Fatih. Mikrofona tekme attığın için. Şimdi tekrardan parkurun, Horma Kanyonu'nun bitiş noktasına geldik. Şöyle karşımızda bir tabela var. Sağa köye gider diyor. Biz şu an köyden geldik. Sola da şelaleye. Hemen şelaleye gidelim. Hangi taraf? Ilıca'ya giderken böyle hemen çok güzel şimşir ağaçlarının arasından geçiyorsunuz. Yosunlu yosunlu böyle her yer. Her yer şimşir ağacı. Az önce girişte aldığımız giriş fiyatı burada da geçerli fişi.
Şöyle çok güzel bir orman var burada. Aşağı inmeden burayı göstereceğim. Efsane. Şelaleye de yine aynı şekilde dediğim gibi öğrenci 30 tam 60 lira. Girişteki fişle girişimizi yaptık. Burada küçük bir yöresel pazar var. Magnetler vesaire de alabilirsiniz. Çok güzel magnetler var burada. Fiyatı 40-50 TL. 50 TL var, 30 TL var, 40 TL var. Çok güzel magnetler var. Şurası fotoğraf şeyi. Burada da Ilıca Şelalesi hatırası var. Fotoğraf çekilebilirsiniz. Köprüye geldik. Hemen sol tarafa terasa doğru ilerliyoruz. Sonra da karşıya geçeceğiz köprüden. Şöyle çok güzel bir teras var. Terasa geldik. Şöyle çok güzel bir teras var burada arkadaşlar. Manzarası mükemmel. İnsanlar serinlemek için sulara akın etmiş. Ne kadar yüzmek yasak da olsa. Manzara böyle. Burası da Ilıca Şelalesi Köprüsü. Manzara burada da çok güzel. Şöyle karşıda Ilıca Şelalesi ve terası. Hemen şu yukarıda Horma Kanyonu yürüyüş terasını görüyorsunuz arada. Sarılıkların orada. Buraya böyle kahvaltı yapmak için vesaire de gelebilirsiniz arkadaşlar. Böyle çok güzel çardaklar var. Aynı şekilde yukarıda da 3-4 tane daha çardak var. Hani gelirseniz aklınızda bulunsun. Şöyle çok güzel bir terasa geldik şimdi. Buradan manzara mükemmel. Şöyle. Hemen şelalenin karşısı burası. Burada banklar var böyle oturabileceğiniz. Karşısı şelale. Böyle. Şöyle terasın yanından aşağıya iniyoruz. Hemen teras burada. Burada manzara efsane. Hemen böyle. Şelalenin yanına indik. Manzara bu şekilde. Şelalede yüzeceğim dedim ama buraya özellikle yazı bırakmışlar arkadaşlar. Şelalede yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Tamam, bunu her yerde gördük zaten. Şelalede çeken akıntı ve girdap vardır. Yüzmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Şu şekilde arkadaşlar. Kuvvetli akıntı var. Belki de dağa doğru çekiyordur, altına doğru. Burada çok fazla kişi boğulmuş. Zaten kafedeki abi de bize aynısını söyledi. Gözleme yediğimiz yer. Abi dedim üzerimi değiştireceğim. Havuza girmek için şort giyebileceğim bir yer var mı dedim. Kardeş yine sen bilirsin ama bence gir, orada çok boğulan oldu dedi. Ilıca Şelalesi de bu kadardı. Şimdi servislere gidiyoruz. İnşallah servis kalmıştır. Saat biraz ilerledi. Bakalım.
Çok güzel. Şimdi Vorma Kanyonu başlangıç noktasına gidiyoruz. Servise bindik. Kişi başı 50 TL. Yola geldi. Sevgili dostlar, biz şimdi tekrardan karavana geldik. Elif Hasen'in sesini duyuyorsunuz. Otur bakayım hadi Elif Hasen. Gel. Bak gene gidiyor boşluğa doğru bak. Zaten sabah düştüğü yetmez gibi hala kudurma derdinde. Servis kişi başı 50 liraydı arkadaşlar. Belli bir yaştaki çocuklara kadar almıyorlar sanırım. Şimdi burada konaklayıp yarın Vallaha ve Azdavay kanyonlarını gezeceğiz inşallah. Dostlar, bu videodan da bu kadardı. Size Kastamonu Horma Kanyonu'ndan Allah'a ısmarladık diyoruz. Sonraki bölümlerde Vallaha Kanyonu ve Azdavay cam terası gezeceğiz. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, video bildirimlerini açmayı ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Abonelikleriniz bizim için çok değerli. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.